Selam babyler. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Çok mutlusunuzdur. Çok sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Şükürler olsun diyelim. Bugünkü konumuz sizden çok çok istek alan, tamam mı? Küs ve ayrı olanlar için ve engelli olanlar için. Çünkü bayağı bir böyle bir durumlar karışık. Herkes de mi böyle artık bilmiyorum ama yani bu engelli durumları ne olacak? Çocuk gibi birbirlerini engelleyenler mi ararsın? Küsler mi ararsın? Haksızlığa uğrayanlar mı ararsın? İlahi adalet bekleyenler mi ararsın? Yani bir tür kaos. Şimdi bakalım, çok fazla konuşmayacağım. Her zaman böyle konuşmamda çok da şey olmuyor. Yani Melek abla çabuk çabuk bak bize bir anlat dedikleri için. Onun için açılımlara geçeceğim. Şimdi kartlarımı tek tek kendim yayacağım. Çünkü diyorlar ki kartları niye öyle koyuyorsunuz? Benim tarzımı bilen biliyor da. Yani böyle hem konuşalım hem bir şeyler anlatayım size hem de kartları ayarlayayım istiyorum. Hem de siz de kartlara odaklanın istiyorum. Şimdi ilk önce bir niyetlenelim. Küs ayrı olanlar kişiler için, tamam mı? Ne oluyor, ne bitiyor, nasıl durumdasınız? Hem sizin hem karşı tarafın enerjisine bakayım dediğimde size düşen kart sabır kartı diyor. Şimdi burada aldığınız destekler var aslında. Aileniz olabilir, arkadaşlarınız olabilir ama çoğunlukla e, kadın figürlerinin yani e, yanında gene kadınlar var deniliyor bana burada. Yani dişil enerjinin yanında gene kadınlar var. Yani kadın olan kişilerden destek aldığınızı görüyorum çoğunuzun. Ama burada neyle sınanıyorum Melek Hanım dediğin zaman sabırla diyor. Sana sabırlı olursan bir şeylerin mükafatını alabilirsin deniliyor. Karşı taraf ne dediğim ne durumda dediğim zaman bu diyor bir yenilenmek istiyor diyor. Aslında diyor bir yenilenmiş de gerçi bu. Şimdi burada yenilenmek şimdi çok burada enerjiler olduğu için şunu bir açalım. Şimdi birisi sizden gitmiş bir kere. Bu gittiği de daha iyi olacağım, daha rahat olacağım, daha yeni maceralara atılacağım diye gitmiş ama elleri boş kalmış. Onu size söyleyeyim. Beklediğiniz gibi de olmamış. Ama rahat mı? Burada bana diyor ki sekizli vadelerdir diyor. Arada bir ayrılık söz konusu. 8 gün, 8 saat, 8 hafta da olabilir veya 8 ay. Şimdi bu kişi diyor sadece duruyor diyor. Durmasının sebebi de diyor kendini bir iyileştirmek istiyor diyor. Çünkü bunun çocukluktan gelen travmaları var diyor. Bir de korkusu, onun size söylediği yalanlar, arkanızdan çevrildiği işler, çevirdiği işler, aynı zamanda üçüncü kişilerden çekinmesi, bir şeylerin ortaya çıkmasından korktuğu için öyle duruyor arkadaşlar. Yani galiba çok prens öyle sabit duruyor. Onu size söyleyeyim. Şimdi geçelim açılımlara, tamam mı? Şimdi ben şuna niyetleneceğim. Biraz farklı olacak. Şuna niyetlenmek istiyorum. Ee, Bu sizinle alakalı ne düşünüyor? Bu küs ayrı olduğunuz kişinin bilinçaltına bir odaklanmak istiyorum. Yani sizinle ilgili düşüncelerine bakmak istiyorum. Tamam mı? Ne düşünüyor? Şimdi önemli olan bu. Önce bir ne düşünüyor diye bir açalım bakalım. Sizinle ilgili beyefendi, hanımefendi artık kendinize göre alın. Ne düşünüyor? Ne düşünüyormuş? Niyetlenelim. Bu arada yeni kartlarımla bakıyorum. Kıymetini bilin. Şimdi geçen gün biri demiş ki benim eski bir tarot kartlarım var. Bu kartlar niye yamuk yalık eski? Sen onların kıymetini bilemezsin ama yamuk yalık eski değil. Onlar o kadar güzel kartlar ki ve bu arada da bunlar yani benim ilk kartlarımdır. Eski olması benim için daha iyidir. Onu da buradan belirteyim. Şimdi bakıyoruz bilinç altında sizinle ilgili düşünceleri neymiş, kimmiş, neymiş, bu kişi kimmiş diye bir bakalım. Şimdi sizi suçluyor. Öncelikle daha kızgınlığı, öfkesi geçmemiş. Onu size söyleyeyim. Zaten bir otoriter bir tip. Belki de bu sizin patronunuz da olabilir. Aynı iş yerinde de çalışıyor olabilirsiniz. Biraz bencil ve narsist aynı zamanda. Siz ne kadar denge kurmaya çalışsanız da bu kişiyle denge kuramamışsınız zaten. Yani sizin iyi niyetiniz suistimalde edilmiş. Siz hep sevgi istemişsiniz. İstediğiniz şey belli. İlgi, alaka ama bu onu vermemek için, tamam mı, kendini bayağı bir yüz perdelerden göstermiş ve gene de sizi suçluyor burada. Yani siz onun kıymetini bilmediğinizi düşünüyor.
Tamam mı? Şimdi böyle biri var. Otoriter bir karakter. Belki sizden yaşı büyük veya da küçük de olabilir. Ama buradaki durum şu. Sizin dünyanız, yaşam tarzınız karşı tarafın yaşam tarzıyla pasın etmemiş. Yani birbirine uyum sağlamamış. Tamam mı? Ve bu diyor ki yani bilinçaltında düşündüğü şey şu. Sen aslında onun dünyasına çok güzel şeyler katmışsın. O da senin dünyana katmış. Fakat yani tamamlanma olamamış, tamam mı? Arada engel olan kişiler olmuş deniliyor. Belki siz bu kişiden bir çocuk da aldırmış olabilirsiniz veya da bu sizin ayrılma aşamasında olduğunuz eşinizde olabilir. Onu da size söyleyeyim. Fakat burada bir kadın var deniliyor. Bu kadından dolayı siz bir araya gelemiyorsunuz ve bu kadından dolayı da diyor ilerleyemiyorsunuz. Burada engel olan bir kadın var deniliyor bana. Ee, Ya da çocuklarından dolayıdır. Yani burada bana anlatılan bu. Yalnız bu gidiş, bunun bu sizden gidişi sizi engellemesi çok ani olanları da var. Konuşma yaparak gidenler de var. Bak 3 tane burada şey gözüküyor. Bir de böyle bıçak gibi kestirip gidenler var, tamam mı? Şimdi üçü de diyor planlı projeli olmuş bir kere. Bu uzun zamandır düşünülmüş. Çünkü bu kişi diyor kendi hayatının rahatlığını bozmak istememiş. Anlatabildim mi? Yani hesap vermek istememiş, özgür olmak istemiş. Aynı zamanda üçüncü kişilerin etkisinde kalmış. Kadın figürleri var burada. Anne olur, eş olur. Yani onun içinde diyor kendi korkularıyla yüzleşmiş bu kişi ve bu ilişkide en çok rahatsızlık veren de güç savaşına girmişsiniz karşılıklı. Şimdi bu güç savaşı ben yaparım sen yaparsın. Ben giderim sen gidersin. Ben hesap vermem vereceksin. Kıskançlıklar, güç savaşları hepsi harmanlanmış burada. Öncelikle onu size söyleyeyim. Şimdi burada bana denilen bu kişi su grubundan olabilir. Tamam mı? Hava grupları var burada. Öncelikle onu size söyleyeyim. Ve şu var bakın. Toprak da çıktı. Şimdi toprak grupları. Bazı şeylerin diyor su üzerine çıkması, gizlenen, saklanan durumların su üzerine çıkmasından da korkmuş bu kişi. Bak belki sizin bununla aranızda para alışverişi olmuş olabilir. Belki aynı işi yapmış olabilirsiniz. Aynı evde de yaşamış olabilirsiniz. Yani çok şeyler paylaşılmış. Burada ilişki olarak bak 9 senelik bir ilişki var. 5 senelik bir ilişki var. 3 senelik bir ilişki çıkmış. Burada 2 yıllık var. Kendinizi uyana alın. Çünkü enerjiler çok var burada. Şimdi burada bana denilen bu kişinin bağımlılıkları da varmış. Tamam mı? Yani bağımlılık derken ilişkiye bağımlılık olabilir. Aileye, anneye, eşe, çocuğa, tamam mı? Ve en çok büyük sorun da bu zaten. Bunu size böyle yansıtmamış ama bu kişi başka bağımlılıkları da olabilir bu. Mesela alkol, madde veya cinsel tercihler, yani birçok saplantılı bazı durumlarda var deniliyor burada ve bu kopuşların da bundan olduğu da gözüküyor. Aynı zamanda da bu kişi bilinç altında, tamam mı, size söyleyemediği ve yansı edemediği, sizi sizden gizlediği, sakladığı bazı durumlar da var. Çoğu da parayla alakalı ve aile ve yaşam tarzıyla alakalı diyor. Anlatabildim mi? Şimdi devam edelim bakalım. Bana deniliyor ki burada kafa karışıklığı var deniliyor. Yani bu kişinin kafası çok karışık. Çift kişilikli, öncelikle onu sana söyleyeyim, ve bunun çocukluktan gelen travmaları da var. Yani travma dediğim aile düzeni yokmuş, küçüklükten gelen ve çok şeyleri üzerine sorumluluk almış. Baba tarafından gelen çok sıkıntılı bir sürece maruz kalmış bu kişi ve yapmak istediklerinden de, yani yapı potansiyeli çokken çok fazla da ilerleyememiş deniliyor bana. Çünkü çok kafasına takan, çok kafasında kuran, bazı olmayan şeyleri de varmış gibi yansı eden bir kişilik olarak gözüküyor. Şimdi burada bana deniliyor ki yapsam mı yapmasam mı? Şimdi seninle yaşadıklarını düşünüyor. Senin ona kattıklarını düşünüyor. Çünkü sen bir annenin çocuğu sevdiği ve koruduğu gibi korumuşsun bu kişiyi. O kadar değer verip, o kadar kıymet verip, o kadar yüceltmişsin ki. Fakat bu
daha yeni yeni anlıyor senin yokluğunu, anlatabildim mi? Şimdi burada bana denilen şu var. Şimdi sen saf temiz sevgini verdin mi verdin, emeğini verdin mi verdin, dünyanın içerisine aldın mı aldın, mutlu ettin mi ettin. Fakat sana sen bu kadar şeyi verirken diyor sana bir damla sevgiyi bile çok gören birisi olmuş burada. Yani ilk zamanlar güzelmiş ama sonra olay güç savaşına girmiş diyor. Ve bu kişinin kafasındaki düşüncesi şu: ben nasıl hareket etmem lazım? Nasıl hamle etmem lazım? Çünkü seni düşünüyor. Düşündüğü zaman da kafayı yiyor. Çünkü niye? Bunu 10 gündür bir kaybetme korkusu sarmış. Ve bu seni gözetliyor. Bir yerlerden haberini alıyor. Ortak tanıdığınız olabilir. Aynı iş yerinde olabilirsiniz. Hatta gençliğinizden bu kişiyle tanışmış olabilirsiniz. İki farklı hayat yaşamışsınızdır. Tekrar aynı konu durumda karşına çıkmıştır. Kadersel görüşmüşsündür. Ama burada bana denilen bir hamle yapmayı planlıyor. Benim burada gördüğüm, öncelikle söyleyeyim. Bir hamle yapmayı planlıyor ve yerini, zamanını beklediğini görüyorum. Yani bunun bilinçaltındaki durumları bunlarmış. Peki. Şimdi sormaya devam edeyim. Bugün böyle bakacağım. Canım böyle istiyor. Sonra gideyim. Aklıma gelen ve sizin istediğiniz soruları aslında yönlendireceğim. Şimdi bunun sana karşı olan duygusu, sevgisi nedir arkadaş? Yani seviyorsan seviyorum de, sevmiyorsan da sevmiyorum de ki bilelim, yolumuza doğru gidelim yani, değil mi? Bu işler böyledir. Şimdi bana karşı senin düşüncen ne? Yani beni nasıl görüyorsun diyelim. Böyle mi açacağız? Yok, kartları görmüyorsunuz. Şöyle yapacağım. Tamam. Şöyle dizeceğim ki görebilirim diye. Öncelikle söyleyeyim. Sesim biraz kısık gelebilir. Buradaki ağır enerjiyi benim bünyem kaldırmıyor. Onu tekrar söyleyeyim. Burada çok üzgün, çok ağlayan, çok özleyen, çok kalp kırıklığı yaşayan ve haksızlığa uğrayan kişilerin enerjisi bana geçtiği için ben bir şifacıyım canlarım benim. Benim bakımlarımda da bilirler, sesim kısılır, kolum ağrır, başım ağrır. Yani bakımdan sonra kendime bir süre gelemem ben. Onların hepsini temizlik yapıp iptal etmem lazım. Buradaki durumda da öyle oluyorum. Çünkü neden? Tamamen aldığım sizdeki bu enerjilerden kaynaklanıyor. Öncelikle onu size dile getireyim de sonra Melek Hanım sesin çıkmıyor, gelmiyor, az geliyor falan demeyin. Yani bu otomatikmen olan bir şey. Benim ekstra yaptığım bir durum değil. Onu da dile getireyim. Şimdi çok akıllı birisi. Öncelikle onu sana söyleyeyim. Manipüle yapma yeteneği de çok yüksek. İnsanlar üzerindeki kurduğu sözlü baskı ve aynı zamanda kendini ifade etme şekli mükemmel. Onu size bir dile getireyim. Şimdi senin için ne düşündüğü dediğim zaman şunu bir söyleyeyim. Şimdi şöyle bir durum var, bakın. Buradaki yol tamamen kaderselmiş aslında, tamam mı? Size geldiği yol. Şimdi çoğunuzda kadersel. Seni zaten hayatında, tamam mı, çok bir değerli bir noktaya koymuş. Herkesten önemli bir yere koymuş. Ama bunu sana yansı edip ifade edebilip gösterebilmiş mi? Hayır. Şimdi burada bir ikiyüzlülük yapmış bu, tamam mı? İkiyüzlülük yapmış. Ama buradaki durumda şu: bu kişi seni çok seviyor. Tamam mı? İster bunu kabul et, ister kabul etme. Şimdi kimle enerjimi tutuyorsan. Bir kere hem burada kadersel olanlarınız var. Çünkü bu kadar sıkıntı çekmişsiniz ve kopamama durumlarınız oluyor diyor. Bir döngü içerisindesiniz. Aynı zamanda da aynı ruhu paylaşıyor gibi hissediyorsunuz. Siz onu çok hissediyorsunuz, o da sizi çok hissediyor. Şimdi özellikle burada yengeç burcu olanlar var diyor. Tamam mı? Su grubunu anlatıyorum burada. Yengeç, yani yengeç, akrep, balık diyeyim. Bir hamilelik, bir gebelik, bir durum, böyle bir şey istemişsiniz. Bu kişi de bunu istemiş. Yani seninle evleneyim, birlikte olayım, senden bir kızım olsun diyenleriniz de olmuş burada diyor. Bu fikirler daha geçerli. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi bakın, burada bana diyor ki biraz diyor sabırlı olmanız gerekiyor
daha ilk açtığım kartta çıkan gene sabırlı olmanız gerekiyor diyor. Çünkü burada diyor bir değişim dönüşüm enerjisi var. Şimdi bu değişim dönüşüm enerjisi nasıl olacak Melek Hanım dediğiniz zaman da şöyle olacak diyor. Bu kişi diyor sana geri dönüş yapacak arkadaş. Ben sana söyleyeyim bak. Kimisi diyor 5. ayda dönecek, kimisi 1 ay içerisinde dönecek, kimisi de deniliyor bana burada 16 gün içerisinde bir dönüş yapacak diyor size diyor ve beni affet diye diyor kapınıza gelecek diyor, tamam mı? Ve buradaki sevgi gerçek bir sevgi diyor, tamam mı? Evet, senin canını acıttı mı acıttı, senin canını yaktı mı yaktı, aslında yaptığı bütün her şey bilinçli diyor. Şimdi kimisi kıskançlıktan yapmış, kimisi de diyor bunu niye yapmış biliyor musun? Kendini ifade edememekten kaynaklanmış diyor. Öncelikle bunu size bir dile getireyim. Şimdi devam edelim bakalım. Beni affet diye geliyor bu denyocuk, haberin olsun. Sen de ona göre oturup konuşup iki medeni insan gibi sorunlarınızı çözün. Burada böyle hani kavgayla dövüşle işte ben gelsin onu diyeceğim bunu diyeceğim yaparsanız, tamam mı? Oturup sakince konuşup herkes eteğindeki taşları edebiyle döküp konuşmazsanız diyor, o zaman diyor hani dök eşeğini dövüşelim olayına girersen burada diyor yanlış yaparsın. Hiç girme o işlere diyor. Yani şu içindeki diyor nefreti, şu içindeki kini, şu içindeki diyor öfkeyi bir bastır bakalım diyor sana. Bak burada bunlarla sınanıyorsun. Bu öfkeyle, bu sinirle, bu şeyle söyle şunu nefretle, hırsla sınanıyorsun diyor sana bak. Özellikle üstüne basa basa. Onun için de diyor sana kendine hakim ol. Hanımefendi ol veya beyefendiysen beni dinleyen beyefendi ol, karşına al güzelce konuş diyor sana. Ondan sonra her şeyi diyor tıkır 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 çözebilirsiniz. Peki ne yaşayacaksınız? Ne yaşayacaksınız diye bir bakalım. Ne yaşayacaksınız? Bu kişi engeli açacak mı? Ve ne olacak? Bakın benim en çok önem gösterdiğim şey ne olacak kısmı. Çünkü odur budur şudur bakılıyor ama yani ne olacak, ne yaşayacaksınız diye bir bakalım bakalım. Şimdi burada diyor ki daha bir rahat bir sürece geçeceksiniz. İkiniz de diyor birbirinizi anlayabileceğiniz döngüler değişiyor artık diyor yani size. Bakın döngüler değişiyor. İki kişi aynı anda hareket eden biri olacaksınız diyor. Belki de bakın bak şöyle bir durum da olur. Bu kişiyle spor salonunda da tanışmış olabilirsiniz veya dediğim gibi yani öğretmensinizdir, hocasınızdır. Onu da size söyleyeyim. Şimdi çok mutluluk haberler sizi bekliyor diyor. Tamam mı? Çok güzel haberler sizi bekliyor 3 hafta içerisinde diyor. İlişkinizle alakalı diyor. Bakın siz bir yerde öğretmenseniz diyor. Anaokulu öğretmeni olabilirsiniz. Rektör olabilirsiniz. Normal öğretmen olabilirsiniz diyor. Bu kişi de diyor sizin aynı çalıştığınız yerde olabilir veya aynı mesleği de yapıyor olabilirsiniz diyor. Bir kere diyor daha güçlü olacaksınız diyor. Yani birbirinizi diyor anlamış ve birbirinizin kıymetinizi bilmiş bir şekilde diyor yola devam edeceksiniz diyor size. Eğer ki sen Aslan burcuysan diyor sana diyor, tamam mı? Sen bunun yanında olmadığın zaman diyor bu afallıyor. Kafayı yiyor diyor bir kere. Bir de burada diyor bir alkol olayları da var diyor. Mesela çok alkol, çok sigara tükettiğini de görüyorum ben sıkıntı. Çok kendini ifade edemeyen ve aynı zamanda da kendini ifade edemeyince kendini içine kapatıyor. Bir odaya kapatıyor, tamam mı? Bir çekiliyor köşeye. Şöyle anlatayım ben size. Tamamen kendi psikolojisini bozmakla endeksli bir kişi bu. Ateş elementi özellikle. Şimdi burada bana deniliyor ki bakın inşaat sektöründe de olabilir. Onu da diyeyim size. Veya da bununla yapmış olduğunuz planlar varmış sizin. Bu ev alma planı olabilir, birlikte aynı alanı paylaşmak olabilir diyor. Tekrar bıraktığınız yerden devam edeceksiniz bu planlara diyor. Bak çok güzel değnek ası yani size diyor gelecek fırsatları bu kişiden değerlendir diyor. Değerlendirdin değerlendirdin değerlendiremedin diyor sana sonradan diyor çok üzülürsün diyor burada.
Çok üzülürsün diyor. Onun için de diyor sana değerlendirmen gerekiyor diyor. Yani tekrar bir şans istediği zaman bu şansı vereceksin sen diyor. Çünkü içinden öyle gelecek. Duyguların seni yönlendirecek. Mantığın değil. Şimdi sen mantığını kullan diyeceğim ama kullanamayacaksın. Çünkü karşı tarafı seviyorsun ve karşı tarafın konuşma yeteneği, seni ikna etme yeteneği de olduğu için diyor. Bir de arada sevgi, aşk olduğu için sen bu fırsatı ona vereceksin diyor. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Bakalım devam edelim. Peki, şunu sormak istiyorum. Aradaki üçüncü kişiler çıkacak mı? Yani bu üçüncü kişiler aradan çıkacak mı arkadaş? Bunu ben bir sormak istiyorum. Bu üçüncü kişiler aradan çıkacak mı? Ne zaman çıkacak? Ne olacaklar ve ne oluyorlar? Bakalım. Şimdi bu eş olur, anne olur, arkadaş olur. Siz kendinize, ben yorumlayacağım. Siz de kendinize göre alın. Tamam mı? Üçüncü kişiler aradan çıkacak mı? Hadi bakalım. Soralım. Şimdi bir kere eğer ki bu kişi evliyse sizin küs, dargın, ayrı olduğunuz, beklediğiniz kişi deniliyor bana. Şimdi bir kere bu Oğlak burcuysa tamam, burada yapılmış negatif enerjiler var. Bu kişi diyor, bu evliyse eğer bu kişi diyor, bunun diyor yanındaki kişi diyor bazı rahatsızlıkları var diyor. Ve bu adamı o kadar güzel manipüle ediyor veya bu kadını ki diyor bir türlü bu ilişkiyi diyor bırakıp da diyor 2 yıldır diyor bir türlü yolunda ilerleyemeyen biriyle enerjim tutuyor. Ve bu kişi diyor yani oradaki her şey durum bitmiş ama gel gelelim verilmiş emekler var diyor. Koç burcu da olabilir bu kişi, onu da size söyleyeyim. Oğlak ve Koç çıktığı için söylüyorum. Yani fazla burçlara takılmayın. Kendinizi uyana alın. Şimdi burada bana deniliyor ki eğer bu kişi diyor ayrılmışsa diyor tek yaşıyorsa da diyor tamam mı? Geçmişindeki diyor eşiyle de diyor bir bağlantısı varsa diyor. Bu kişi diyor bir türlü diyor o geçmişini bırakıp da ilerleyememiş ne yazık ki diyor. Buradaki sıkıntı bu. Üçüncüsü de bana burada denilen sizin diyor ilişkinize mani olan, engel olan diyor anne veya aileden birileri varsa da diyor bunlar otoriter bir yapıya sahipler diyor. Ve bu kişiyi istedikleri gibi manipüle ediyorlar diyor. Aynı zamanda her şeye karar vermek istiyorlar diyor. Şimdi bu kişiyle aranızda diyor uzun yol mesafesi varsa da diyor iki kişi de evliyseniz de diyor bu ilişkide diyor bir kişinin ilk önce adım atması gerekiyor ki ondan sonra birisi adım atacak diyor. Yani ikiniz de diyor aynı anda bir şeyler yapamazsınız diyor. Şimdi bu üçüncü kişiler kim engel arada çıkacak dediğim zaman şimdi çocuklar da var burada engel olan diyor. Şimdi bu çocuklar aradan çıkamaz diyor. Sadece diyor bu kişinin planladıklarını yapması gerekiyor diyor. Aslında iyi bir insan ama diyor gel gelelim ilişki konularında başarılı bir insan değil diyor. Mesela baba olarak iyi olabilir işte yani sevgili olarak iyi biri olabilir diyor. Ama gel gelelim çocuklarına da düşkün biri olduğunu görüyorum ben burada. En çok engel olan aslında eğer ki bu kişi evliyse eş değil çocuklardan dolayı ilerleyemiyor diyor. Ama burada bana denilen size verdiği sözleri tutacak mı? Evet tutacak diyor. Şimdi Mart ayında diyor. Mart ayında deniliyor. Şöyle getireceğim ki görün. Mart ayında deniliyor. Bu bir destek alarak yani bu erkek kardeş olabilir, ortağı olabilir, bir çok samimi bir arkadaş olabilir. Birinin desteğiyle diyor. Bu diyor yaşadığı sıkıntılardan diyor çıkacak diyor size diyor. Ve bakın bu kişi diyor seninle diyor birlikteliğini zaten üçüncü kişiler biliyor diyor. Bildiği için de diyor bu işi diyor zorluğa sokuyorlar diyor. Zorluğa diyor yani yokuşa sürüyorlar deniliyor. Ama bu kişi diyor bunu dinlemeyecek. Kimse bu diyor. Bak burada bana biraz alnı açık, burnu belirgin, sizden uzun boylu diyor. Gözleri biraz böyle diyor çekik gibi deniliyor bana. Hafif böyle göbekli, düşük omuzlu deniliyor. Biraz böyle klasik spor karışımı giyiniyor diyor. Yani burada bana denilen bu kişi diyor aslında sizi çok seviyor diyor. Bu üçüncü kişileri diyor aradan diyor çıkarması diyor bunun diyor
an meselesi diyor. Çünkü artık diyor bu da diyor bir düzen istiyor. İki tarafı da denge kurmaktan yorulmuş diyor. Ve burada bana denilen 3. ayın 18'inde diyor bazılarınız diyor, bakın bu genel bir açılımdır, 18'ini vermişler, bir de 24'ünü vermişler. Burada diyor arada engel olan kişilerle diyor karar alacak diyor ve istediği yola doğru diyor ilerleyecek. Ve yapacak mı? Evet yapacak deniliyor burada bana. Aldık, kabul ettik. Yani aşkına sahip çıkacak mı? Evet çıkacak deniliyor yani. Bu kişi yapacak diyor. Bunda bu irade ve güç var. Kim ne enerjimi tutuyorsa. Var yani. Peki. Şimdi soralım bakalım. Seni seviyor mu ya? Şimdi herkes soruyor ya bana. Melek Hanım bir bakın ya. Beni seviyor mu? Beni seviyor mu? Beni seviyor mu diye. Bir soralım bakalım kartlarıma. Hadi bakalım canım kartlarım. Söyle bana. Seviyor mu seni? Beni seviyor musun? Beni seviyor musun? Beni seviyor musun? Siz bir kere ikiz ruh alevisiniz, tamam mı? Şu anda istemiyormuş gibi görünebilir. Çünkü arada bazı kırgınlıklar var diyor. Şimdi uzun yol ilişkisi de olabilir bu diyor. Şimdi burada bana denilen şu. Bu niye kararsız biliyor musun? Niye bu kadar kafa karışıklığı yaşıyor? Yoksa size sevgisi tam. Diyor ki sürekli benden bir şey bekliyorsun ve ilişkiye akışında bırakıp da yaşayarak görmüyorsun diyor. Bize ne getirirse biz onu yaşayarak görelim diyor. Ben ilişkiyi sen sıkıştırdığın zaman diyor ben senden uzaklaşıyorum ve soğuyorum diyor buradaki kişi. Onun için bırak diyor, yol nereye gidiyorsa biz de oraya gidelim diyor. Ve beni karar verme aşamasına sıkıntıyla diyor beni böyle sıkıştıra sıkıştıra o yola getiriyorsun diyor. Tamam mı? Ondan sonra tartışıyoruz ve ayrılıyoruz. Durum bu oluyor diyor. Ve ben de diyor sana soğuk davranışlarda bulunuyorum diyor. Ondan sonra ilişkiyi bitiriyorum diyor. Ama benim sana tutkum, aşkım tabi diyor. Yani ben seni seviyorum ve çok özledim diyor. Öncelikle onu size söylesin. Ve diyor ki kalbimde kor gibi yanıyor. Çünkü neden? Ben kıskanç biriyim diyor. Çok kıskancım diyor. Ben senden haber almadığımı mı sanıyorsun diyor. Ben diyor senden haber de alıyorum. Seni de görüyorum diyor. Ne yaptığını da biliyorum diyor. Senin evinin orada dolanıyorum diyor. Benim sana söylediğim sözler diyor. Seni kırdığımı, incittiğimi biliyorum ama diyor yani bunu yapmamdaki neden diyor canının yanması için yaptım diyor. Evet diyor başardık mı başardık diyor ama ben çok kıskanıyorum seni diyor ve bu kıskanlık enerjisi de tam tamına 3 haftadır diyor. Ya da 3 gündür 3 saatte olabilir yani üçlü vakitlerdir deniliyor bana. Seviyormuş mu? Seviyormuş. Aldık, kabul ettik. Peki en çok beklenilen soru, bakın, sonumuz var mı? Bizim bununla sonumuz var mı arkadaş diye bunu hep soruyorlar. Bir bakalım sizin sonunuz var mı? Tarot kartlarıma sorayım. Sonunuz var mı? Yani bununla bir yola gireceğiniz mi? Evleneceğiniz mi? Sonunuz var mı? Diye bir soralım bakalım ne diyecekler. Bir sonunuz var mı? Sonunuz var mı? Şimdi hangi kartları alalım? Hangi kartlarımı alayım? Şimdi burada. Ben bunları alacağım. İçimden bunlar geldi. Alıyorum. Bir de sesli konuşuyorum. Şimdi, hadi bakalım. Sonunuz var mı? Odaklanın ve niyetlenin. Allah Allah. Allah Allah. Sonumuz var mı? Buyurun. Kadersel kızım. Tabii ki de sonun var senin bununla. Tamam mı? Tabii ki de sonun var. Ama bu kadar yaşadığım sıkıntılardan sonra nasıl bir sağlam ilişkim olur diye sorar gibisin. Çünkü burada çıkıyor. Şimdi bu kadar sıkıntılar da diyor sizi zaten birbirinize sağlamlaştırmış. Çünkü neden? Çok dersler çıkarmışsınız yani bu ilişkiden. Çok fedakarlıklar olmuş, çok sıkıntılar yaşamış. Evet ama bu da sizin ilişkinizi güçlendirmiş. Al, kadersel. Tamam mı? Ve sana diyor ki bak bundan gelecek haberler var. Özellikle ayın 27'sine çok dikkat edin diyor burada. Ve aynı zamanda sizde ruh eşliliği de var diyor sana. Ve sen onun için büyük bir şanssın. O da senin için büyük bir şans diyor. Ve ikiniz de akıllı mantıklı kişilersiniz diyor size. Ve önünüzdeki zorlukları
birlikte aşacak güce de sahipsiniz diyor. Ve hiçbir şeyden korkmayın diyor. Seviyorsanız sevginize sahip çıkıp onunla aynı hizada ilerleyin. Ne bir adım geride ne bir adım önde diyor size. Evet, biraz diyor aranızda kara bulutlar olmuş, sıkıntılar olmuş ama size de yapılan çok negatif enerjiler olmuş. Onu da size söyleyeyim. Ve sizin bu kadar bunları yaşamanız normal değil. Bir anda yaşanan şeyler bunlar. Anlatabildim mi? Bir anda diyor. Yani üstünüze resmen oynanmış deniliyor. Peki, aldık kabul ettik. Bunu da öğrendik. Evet, bence çok net de cevaplar verildi size. Peki, nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Gelin bakalım beybiler. Gelin yamacıma gelin. Gelin yanıma. Benim nelere dikkat etmem gerekiyor ya diye bir bakalım. Hadi bakalım nelere dikkat etmen gerekiyormuş. Şimdi sana diyor ki aşk hayatını kimseye söylemeyerek ve kimseye dile getirmeyerek diyor. Bir kere en önce buna dikkat edeceksin. Boy boy resimlerini atmayacaksın. İlişkini soranlara idare ediyor diyeceksin diyor. Aşkını, sevgini ortada yaşamayacaksın diyor sana. İkincisi de diyor senin diyor duygularında gel git olamaz diyor. Tamam mı? Öyle midir böyle midir kafanı karıştıracak kişileri hayatında diyor tutma diyor sana. Ya gidiyorsan ya tam git diyor ya da gidemiyorsan da diyor böyle diyor oyunlar içerisine girmeyeceksin diyor. Sen bir ateş elementiysen özellikle koçsan da diyor tamam mı? Sen her şeyin yerini zamanını bekliyorsun diyor. Bak ateş elementi. Yeri zamanı geldiği zaman diyor tamam mı? Bir insanı 7 kat göğün yüzün yukarısına çıkartırsın diyor. Bir anda diyor yerin dibine çakarsın diyor. Kestirip atarsın ki öyle de olmuş diyor. Şu anda diyor tamam mı? Bir öfkeyle bir sinirle hareket edilmiş ya diyor sana. Sana da burada diyor ki gene aynı şeyi yapma diyor. Bak öfkeyle sinirle hareket etme diyor sana. Ondan sonra diyor vicdan yapıyorsun diyor. Depresyona girme, sıkıntıya girme diyor. Tamam mı? Evet diyor bazı şeyler diyor olmuş, yaşanmış diyor ama bu zorlukları yaşamasaydın diyor sen şu arkadaki 2 kupanın kıymetini bilemezdin diyor. Burada sana diyor ki bak üzerinde bir şeyler var. Var mı arkadaş? Var. Negatif enerjiler. Bak 2 göz bir insanı öldürür. Tamam mı? Sana diyor ki burada kendin diyor kendini diyor temizleyebilirsin. Al bir kasenin içerisine diyor 1 litrelik diyor sirkeyi dök. Tamam mı? Onun diyor saf sirkeyi yani tak eline eldivenleri diyor. Hidayet kürsü, felak, naz bildiğin duaları için oku evini komple köşe bucak sil saf sirkeyle diyor. Ondan sonra da diyor banyo hariç yalnız. Banyolar hariç. Ondan sonra da bir rahatlama bir hafifleme gelir senin üzerine diyor. Onu da sana söyleyeyim. Ama burada yapılan diyor çok güçlü bir enerjiler varsa da diyor bilen bir kişiye danışın diyor. Ama gidip de üçkağıtçılara değil tabii ki de. Şimdi sana diyor ki güç savaşlarından uzak dur diyor sana. Yani sevdiğinle güç savaşına girme, ailenle girme, arkadaşlarınla girme diyor. Yapacaklarını diyor işle ilgili olsun diyor dile getirme diyor sana. Bak bir kalabalık bir ortamda bulunabilirsin diyor. Bu nişan söz bir eğlence olabilir diyor. Girdiğin gittiğin yerlere dikkat et diyor. Çok göz önünde olursun diyor. Yıldızın zaten alçak senin diyor. Yani diyor her şeyden etkilenebiliyorsun. Bunu da gözünün önüne al diyor. Ve geçmişten birileri sana adım atabilir diyor. Ve diyor bu geçmişten olan hiçbir kimseyi hayatına dahil etme diyor sana. Çünkü neden dersen bak zamanında diyor. Sen bu kişiler için çok mücadele vermişsin ama diyor bunlar diyor şimdi gelmişler diyor tekrar mücadele vermeye. Hayır diyor sana. Sen şu anda para konularına, iş konusuna ve maddiyatına odaklanman gerekiyor diyor. Ve para konusu, iş konusu kendi işinse de diyor daha çok doping odaklanman gerekiyor diyor. Senin diyor eğer hayatında diyor biri yoksa da diyor sen ilk önce para konularını, iş konularını çözdükten sonra zaten hayatına birisi dahil olacak. Hiç de merak etme diyor sana yani. Ama bazılarınız iş konularına odaklanması gerekiyor burada bana denilen. Ve dengeli yaşa, düzgün yaşa, sağlıklı yaşa. Bunlara çok dikkat et diyor sana bak.
Çok dikkat et diyor. Ondan sonra diyor her şey diyor tıkır 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 düzenli olarak yoluna girecek diyor. Ortak işlerden de kaçın diyor sana. Ortak olan durumlardan. Ne yapacaksan kendin yap diyor. Aldım, kabul ettim. Aldım, kabul ettim. Sizlere uyanı alın. Dediğim gibi uymayan evrene siz geri yollayın. Sizleri çok seviyorum. Beğenmeyi, yorumları hepsini de bekliyorum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Tschüss.